Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kefir nasıl yapılır videosu hazırladım. Sizin için hazırladığım daha birçok yaşam kolaylıkları videosunu izlemek için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tabii yorum bırakmayı da unutmayınız. İyi seyirler. Bir kefir yapmak için elinizde önce böyle bir kefir mayası olmalı. Bunu marketlerden alabilirsiniz. Eşinizden, dostunuzdan varsa onlardan alabilirsiniz. Veya aktarlar da bunları satıyor. Onlardan alabilirsiniz. Bu bir canlı organizma. Yani faydalı bakteri. Kefirimizi kaç gün süreyle mayalayacağız? Benim tavsiyem bir gün. Bir gün yapılan en içimi güzel ve en ideal olanı. Belki de en sağlıklısı olanı. Çünkü 2 gün kabız yapıyor diyenler var. Yani bir gün en uygun, metabolizmanızı en güçlendirici olan. Evet, şimdi kefirimizi mayalayıp bir gün beklemeye alıyoruz. Şimdi önceden hazırladığım ılık süt, yani 25 derece olmalı diyorlar. 25 derece, 35 derece aralığında olabilir. Kimisi buzdolabından çıkardığın gibi de yapabilirsin diyor, mayalayabilirsin diyor. Market sütüyle yapabilirsin diyorlar. Bunlarda çok fazla sınırlama olmadığını fark ettim. Ben de evimde köyden gelmiş sütle bu mayalamayı yapacağım. Kefir mayamızı cam kavanozun içerisinden çıkardım. Ve kefir mayamızı asla metal kaşık kullanmayacağız. Çünkü metal kaşıkta dağıldığını ve eridiğini söylüyorlar. Veya işte faydalı halden çıktığını söylüyorlar. O yüzden plastik kaşık, tahta kaşık olabilir. Veya cam bir malzemeyle koyabilirsiniz. Ben şimdi plastik kaşık kullanıyorum. Plastik kaşıkla önceden hazırladığım ılık sütün içine mayalamayı yapıyorum. Mayalamayı yaptıktan sonra bir süre karıştırıyorum. Evet, şimdi bir miktar karıştırdıktan sonra üzerini bir tülbent veya bir bez yardımıyla kapatıyorum. Bir de lastik kullanıyoruz. Kimisi bunun üzerini kavanozla kapatıyor. Ben kavanozla kapatmayı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü kefir fermentasyon olayıdır. Kefir için oksijen gerekiyor. Kavanoz kapağını ne kadar sıkmadan koysanız da burada bir miktar oksijen emilimini azaltacaktır. Bu da fermentasyonun engellenmesi demek. Aynı zamanda kefir mayasıyla yapılan bu kefir olayı bir alkolleşme süreci yaşıyor. Bu alkolleşme sürecinde alkolün havaya karışması, yani uçması gerekiyor. Bizim amacımız alkolsüz bir kefir yapmak olduğuna göre tülbent ve lastik yardımıyla bunu yapacağız. Şimdi bu hazırladığımız bez ve kavanozu bir örtü yardımıyla kapatacağız. Tıpkı yoğurt mayalar gibi fermentasyon sürecini başlatacağız. Evet, şimdi kefirimizi bir gün beklemeye alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kefirimizi mayalamıştık. Ben şimdi kefirimizi kontrol ediyorum. Bakın kefirimiz kendini çekmiş. Sonunda böyle bir hal almış. Şimdi bunu ne yapacağız? Süzeceğiz. İçindeki kefirleri ayıklayacağız. Kefirimizi önce içinde biraz karıştırıyorum. Hafif böyle peynirimsi ve lorumsu bir koku var. Şunu göstereyim. Peynirim sanki böyle adeta bir peyniri süzer gibi süzüyoruz. En son bize kalacak olan kefiri arıyoruz. Evet bakın. Evet sevgili izleyenler. Bakın benim kefir mayamdan belki bir parça falan daha artmış şekilde yıkadıktan sonra en son kalan mayam tekrar ortaya çıktı. İşte bu kefir mayamız. Bunu ne yapacağız? Tekrar kavanozunda saklayacağız. Ben kefirimizi saklayacağımız kavanozu ve suyunu hazırladım. Şimdi kefirimizi alıyoruz. Bu kavanozun içine saklamak için koyuyorum. Burada bu ne kadar kalacak? İstediğiniz zaman kullanacaksınız. Eğer yakın zamanda kullanacaksanız bu şekilde saklayabilirsiniz. Ama uzun zaman sonra kullanacaksanız bunun suyunu biraz daha süzüp buzluğa koymanızda fayda var. Çünkü buzlukta uzun süre bu canlı bakteriler canlı kalabiliyor. Bu şekilde korumamız söz konusu. Şimdi bunun kefiri kesinlikle metalle temas ettirmiyoruz demiştik. O yüzden kapağı metal olduğu için ben bunun kapağına streç sardım ve kapağını kapatıyorum. Saklamaya bırakıyorum. Gelelim kefirimizi şişelemeye. Bir ayran kıvamına getiriyorum. Ondan sonra kefirimizi kavanoza döküyorum.
Bir kavanozun içinde kapağını kapatarak çalkalayabilirim. Ayran gibi içecek hali hazır. Bakın sağlıklı bir kefir oluştu. Evet sevgili izleyiciler, kefirin faydalarını anlatan bir video daha hazırlayacağım. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Kefir çok sağlıklı, probiyotik için çok değerli bir gıda. Özellikle şu günlerde kefiri bol tüketmemiz gerekiyor. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.